Diyorsunuz ki ördüm, benimki bombe olmadı, düz oldu. Üçüncü bir ters sık iğne tekniği göstereceğim size. Tavukta, tabanda farklı teknik uygulayarak devam edeceğiz. Bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz? Nasıl daha pürüzsüz bir görüntü elde ederiz? Mutlaka detayları izlemelisiniz. Atölye Masal'dan ben Gülay. Sizlerle bugün eğlenceli bardak atlı serimize bir de tavuk ekliyoruz. Her videoda ayrı bir teknik uyguluyoruz. Arta kalan iplerinizi değerlendirerek örebilirsiniz. İhtiyacımız olan ip, uygun bir tığ, makasımız, iğnemiz, 5 milim gözlerimiz. Hazırsak başlayalım. İpimi 2 kat yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine 2 zincir çektim, yükseldim. İkili trabzanlar yapıyorum. Başlangıcımız diğerleriyle aynı olacak ama birleştirmelerimiz çok farklı. Sayımızı hemen 12'ye çıkarıyorum. Şimdi üst sıraya yükselmek için tığımdaki ilmeği çıkartıyorum. İpimin üzerinde tığımı tutuyorum. Çıkardığım ilmekleri arkaya alıyorum. Şimdi kritik nokta burada. Birazcık küçültüyorum ilmeğimi. İpimi bırakıyorum. Tığımın altından çevirip getiriyorum. Şimdi tığımdaki ilmeğimi tutuyorum. Aynı ilmekten arkadan çıkartıyorum tığımı. İpimi alıyorum. Önden çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Şimdi ikisini bir örüyorum. Tığımdaki ilmeğimi tutuyorum. Alttaki ilmeğin bir tanesini tığımı geçirip ilmeğim içinden alıyorum. Bakın yine 2 tane ilmeğim var, ikisini bir örüyorum. Bu bizim birinci ikili trabzanımız olacak. Tığımı başına ipimi alıyorum. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi bu ilmekte 2 tane çalıştık. Her bir ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonuncuyu da yaptım. Sıra sonunda elimizde 22 tane ikili trabzan var. Tığımdan çıkarıyorum ilmeğimi. Bakın ipin üzerinden ilk ilmekten arkadan öne tığımdan çıkarttığım ilmeği arkaya çekiyorum. Böyle yerleştiriyorum örgümü. Tutuyorum sıkıca. Alıyorum. Tığımın etrafından getiriyorum. İlmeğimin önüne geçirdim. Şimdi aynı ilmekten tığımla ipimi alıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Şimdi tığımdaki ilmeği tutuyorum. Bakın arkadan öne getirdiğimizden ipimi alıyorum. Tekrar bir ilmek çıkarıp ikisini bir örüyorum. İlk ikili trabzanımız. Bir tane çalıştım. Şimdi hep 11 tane ikili trabzan vardı. Hepsine çift battık. Şimdi bir örüyoruz, bir tane arttırıyoruz. O yüzden bir yanındakine 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir ördüm, bir arttırdım. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir üst sırada 2 ör, bir arttır. Bir üst sırada 3 ör, bir arttır. Toplamda elinizde 55 adet ikili trabzan olacak. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. Yine aynı yöntemle çıkıyorum. Arkadan alıyorum, bir tane örüyorum. Şimdi ters sık iğneyi kurbağa ve ördekte geri giderek yaptık. Ama tavukta örgü yönümüzde ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Tığımızda bir tane ilmeğimiz var. Tutuyorum. Bir sonraki ilmekten ipimi alıyorum. Tığımın kancasını bana doğru ve arkadan çevirip getiriyorum. İlmek boylarım uzun. İkisini bir örüyorum. Tığımdakini tutuyorum. Bir sonrakinden ipimi alıyorum. Tığımın kancasını bana doğru arkadan çevirip İkisini bir örüyorum. Biraz ilerletelim, görelim. Şimdi bir bakalım. Bakın bu şekilde bir ters sık iğne yaptık. Önden görüntüsü ve arkadan görüntüsü de çok güzel oluyor. Şimdi başa kadar ilerleyelim. Ardından gözlerle devam edelim. Göz için beyaz renkli ipimle sihirli halka içerisine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir üst sırada her birine 2 sık iğne yaparak sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. 12 ilmeği tekrar ediyoruz. Şimdi göz için ulaşacağımız genişlik bu. Gözlerimi alıyorum. 5 milimlik gözümü. Şimdi sihirli halka yaptığımız sırayla bir üst sıra arasında birleşim yerine gözü takıyorum. Tam ortaya takmıyorum. Yanda konumlandıracağız. Halkayı iyice sıkıştırıyorum ve mühürleme yöntemiyle gözü sabitliyorum. Gözün içinde dolum yapmıyoruz. 12 sık iğneyi şimdi her birini ard arda azaltarak 6 sık iğneye düşürüyoruz. Şimdi başlangıç ipimi içeriye gönderiyorum. İğne yardımıyla ilmekleri toparlıyorum. Parmaklarımın arasında yastılaştırıyorum. Şekil veriyorum. İpimi sabitleyip saklıyorum. Aynısından bir tane daha örüyoruz.
Gözleri bu şekilde tamamladık. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız temel tekniklerle ilgili içeriklerim de var. Onları da mutlaka göz atın. Üye olarak detaylı anlatım videolarına da erişebilirsiniz. Ekliyor olacağım açıklamaya. Ayrıca üyeliklerde pratik bilgiler de veriyorum. Şimdi minik bir detayla Gaga ile devam edelim. Gaga için sihirli halka içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sayılar ve terimler önemli. Dikkatle takip edelim. Tığımın üzerine bir tane alıyorum ipimi ve şimdi üçünü bir çekiyorum. Tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir sık iğne ile sabitliyorum. Halkamı birazcık kapatacağım. 4 tane arda arda yine tekli trabzan çalışıyorum ve bir sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle bir zincir, ipimi kısa keseceğim. Ben bu parçaları yapıştırarak kullanacağım. Dikiş yapmak isterseniz eğer ipinizi uzun kesebilirsiniz. Uçlarını düğümlüyorum. Arkaya doğru düğümlüyorum. Örgümün arkasına doğru. Ve burada iki ucunu da bırakacağım. Örgümün ön yüzünü şöyle birbirine bakacak şekilde katlıyorum. Şimdi ibik ve sakal parçalarıyla devam edelim. Şimdi öncelikle ibik parçasını yapalım. Zincirli çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. İkinciden başlayarak tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane. Bir tane sık iğne yapıyorum. Son zincirime de bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ediyorum. 3 tane tekli trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ilmek kaydırma. Bir tane daha yapalım aynısından. Bu şekilde kullanacağız. Nasıl yapıştırmamız gerektiğini de göstereceğim. Şimdi sakal içinde ikili olanını yapacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir üzerine çalışacağım. Bu kez 2 de bırakacağız. Şimdi kafanın arka kısmıyla devam edelim. Gövde rengi ipimle sihirli halka içerisine ikili trabzanlar yaparak devam edeceğim. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir üst sıradan zincir çekerek yükseliyorum ve devam ediyorum. Her birinin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sayımız 16 olacak. 1, 2 zincirli yükseliyorum. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda yine elimizde 16 ikili trabzan olacak. Şimdi sırayı ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve karşılıklı olarak ilmekleri öreceğiz. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Karşılıklı olarak alıyorum, kapatıyorum. İçerisine dolgu malzemesi koymuyoruz. Örgüyü ikiye katlıyoruz ve devam ediyorum. Dikiş yapacağımız için ipimi uzun kesiyorum. Şimdi öncelikle kafayı toparlayalım. Ardından kanat ve bacak kısımlarını nasıl çalışacağız göstereceğim. Önce minik parçaları birleştirmekle başlayacağız. Gaga parçasını alıyorum. Şöyle kesmiş olduğum ipleri öncelikle bir birleştiriyorum. Gözleri hemen üzerine yerleştireceğiz. Bu şekilde tam yarısına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tabii göz bebeklerinin nasıl bakacağını siz kendiniz hayal gücünüze göre isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi ibik parçasını yerleştirelim. Böyle tutuyorum. Bakın arkadan. Şöyle tutuyorum. Ortadaki biraz uzun olsun. Yanlardaki biraz kısa olsun. Evet. Şimdi sakal kısmını yapıştıralım. Onu da şöyle gaganın altından sağa sola doğru yerleştiriyorum. Bakın zaten birleşim yeri şöyle denk gelmiş oluyor. Hemen buradan yapıştıracağım. İplerin fazla uçlarını kesiyorum. Arka kısmını da zaten kafa ardı parçası örmüştük. Oraya yapıştıracağız şimdi. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kafayı parçasını dikelim. Kanatları nasıl öreceğiz? Bacakta hangi ilmekleri kullanacağız görelim. Dikişe geçmeden önce bu bombe yapıyı nasıl elde ediyoruz? Birkaç bilgiyle değinmek istiyorum. Çok soru geliyor bununla ilgili. Diyorsunuz ki ördüm benimki bombe olmadı, düz oldu. Bombeli, sert duruşlu bir parça elde ettim. Kullandığım ip akrilik bir ip. Ben bu ipi çift kat olarak kullandım. Önceki dakikalarda gördüğünüz üzere. Şimdi siz örerken çok yumuşak bir ip tercih ediyorsanız ki onu da tek kat örüyorsanız daha esnemeye müsait olmuş olacak ve elinizdeki parça
yayvanlaşacak. Yani bombe olmayacak. İpinize göre tığınızın seçimi de bunu etkiler. Daha küçük bir tığ kullanmanız gerekir ipe göre. Size tavsiyem sert dokulu ip kullanın. Gerekirse 2 kat kullanın. Daha fazla bombe elde edersiniz. Ve çok kalın bir tığ kullanmayın. İpe göre de tığınızı küçültün. Bu bilgiler sorularınıza yanıt olmuştur diye düşünüyorum. Hadi şimdi dikişe geçelim. Yine aklınıza takılan noktalar varsa yorumlardan bırakın. Nereden dikeceğiniz hiç önemli değil. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ben genelde başlangıçları arkaya bırakıyorum. Kafayı şöyle koyuyorum. Şöyle kendime doğru çevireceğim. Buradan kenardan dikiş yapacağız. Şimdi başlangıç noktamdan şöyle alıyorum ve ters sık iğne tekniği uyguladığımız yerden dikişimi yapacağım. Kenarları kullanıyorum ben. Bu seride diğer ürünleri de böyle çalıştık. Satış yapmayı düşünen arkadaşlar set halinde satışa sunarlarsa daha da ilgi göreceklerdir. Tabii tek ürünler olarak da satış yapabilirsiniz. Hediye seçeneği olarak da güzel tercihler. Eğlenceli ürünler sevilir, beğeni alacaktır. Hem pratik modeller, hızlıca üretebileceğiniz modeller. Bakın bu şekilde bir gövdeden bir kafadan alarak dikiş yaptık. Bu kadar yeterli. Hareket ettirmek istiyoruz. Bakın. Böyle deneyin, deneyerek devam edin. Taban kısmını da aynı şekilde bomba elde edemezseniz eğer farklı teknikler deneyin. İpinizi çift kata çevirmek gibi, tığınızın numarasını değiştirmek gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Peki kanatları nasıl çalışacağız? Hemen görelim. Şimdi zincir yaparak kanatları oluşturacağım. İpimi kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen geliyorum, geri dönüyorum. Şu yaptığım ilk zincirin içerisine bir sık iğne ile birleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geliyorum ilk zincirin içerisine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane daha yapalım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dikiş yapacağım, uzun kesiyorum. Bu parçadan bir tane daha yapalım. Örgünün düz yüzünü yukarıya denk getiriyorum. Ve şuradan ortalayarak biraz da öne doğru yine tam kenardan dikiyorum. Şimdi bir tane şu tam ortasından alıyorum. Diğerini ikisinin tam ortasından alıyorum. Bu şekilde diktik. İkincisini yaparken de karşılığını şu bulmak için şöyle katlıyorum ve nereye denk geliyorsa oraya dikiyorum. Kanatları tamamladık. Bacakları yapalım. Zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası bacak kısmı olacak. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıyorum. Şu bacaktaki dediğim zincirden bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere sık iğne ile birleştiriyorum. Bak bu şekilde bir pratik ayak yaptık. Şimdi bacak dediğim yerde ilmek kaydırmalarla devam ediyorum. Başa kadar ve aynısından bir tane daha yapıyorum. Dikişler bittiğine göre tamamladık. Eğlenceli bardak altı motelinde hangi hayvanı görmek isterseniz, kedi mi arı mı yoksa başka bir fikriniz var mı? Yorumlardan cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşça kalın.